çemberimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu çemberi yaptıktan sonra şu aralara arkadaşlar diktikten sonra şu aralara da kareler koyacağız. Bu kareleri de yapmak için şöyle yapıyorum. Şu katladığım kağıdı ortadan ikiye bölüyorum. Yarının birini alıyorum. Yarının birinin ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve birleştirerek şöyle küçük bir kare oluşturuyorum. Diğer yarıyı alıyorum. Şuradan içeriye geçiriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm ve bunu arkadaşlar tutup şu araya geçiriyorum. Şimdi kareleri de bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bunları dikeceğim. Bakın bu şekilde kareler yapacağız. Bunların resimlerini videonun içinde paylaşacağım. Çemberlerimi hazırladığım gibi karelerim de hazırlandı. Şimdi şöyle söyleyeyim. İpimi buraya taktım. Ve önce bunları birbirine birleştiriyorum, dikiyorum. Sonra tabanı, daha sonra da arkadaşlar fermuarı dikeceğim. Önce bunu dikerek işe başlıyorum. Önce bu 4 katın 4'ünü de diktikten sonra tabanı oluşturacağım. Arkadaşlar. Bunu yaparken bir insan bir hayvan şeklinde bir düzenleme yaptım. Siz artık nasıl bir düzenleme isterseniz bu şekilde yapın. İçeriden ve dışarıdan dikiyorsunuz. Bu şekilde dikiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar böyle dikeceğim. Bunu bitirdikten sonra bunu ve daha sonra da bunu dikip cüzdanımın gövdesini tamamlamış olacağım. 4 sırasını diktim. Şimdi şu kısım ağız kısmı olacak. Buraya fermuarı dikeceğim. Şu fermuarı. Önce şu tabanı dikerek işe başlıyoruz. İpim burada. Şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. İpimi şuradan geçirip şu kısmı şununla şunu şöyle dikeceğiz. Şurayı dikiyoruz arkadaşlar, şöyle şu kısmı. Taban yapıyoruz buraya. Şu köşeyi sıkıca tutturalım ki açılmasın. Bakın burayı diktim. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi şu aralara da şöyle şu kareleri dikeceğim. Ama o kareleri dikmeden önce arkadaşlar hemen ipimi şu başa kadar getirip şurayı da dikeceğim. Bakın arkadaşlar ipimi şurayı diktim. İpimi bu başa kadar getirdim. Şimdi buradan da şununla şunu birbirine sıkıca dikiyorum. Köşelerini tutturacağız. Bunları iki yana tutturduktan sonra
şu kareleri dikeceğiz. Bu şekilde tutturuyoruz. Şu şekilde tutturduk. Şimdi şu aralara şöyle şunları dikeceğiz. Şu kareleri. Şöyle kırıyorum ve bunu buraya tutturuyorum. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle yakalıyorum arkadaşlar. Şuradan geçiyorum. Şöyle. Bu şekilde tutturuyoruz. Bu sefer arkadaşlar şunu aynı şekilde buraya böyle dikeceğiz. Şu vaziyette bunu da dikeceğiz. Arkadaşlar bakın, cüzdanın tabanını yaptım. Şimdi fermuarını dikeceğim ve bitecek. Bu bozuk para cüzdanı arkadaşlar. Şu şekilde ortaladım. Bakın şu iki ucu sivri, yani tepeli olacak. Şu araya fermuarı yerleştireceğim. Şöyle orta bir yerlerden başlıyorum. Arkadaşlar video fermuar dikimi ile ilgili benim zaten videom var. Oynatma listemde bulabilirsiniz. Ama burada da ben yine şöyle size bir göstereceğim. Şu şekilde şöyle tutuyorum, ortaladım. Tutuyorum, ipim burada. Buradan şöyle içine geçiyorum. Fermuarın içine. Şöyle yukarıya çıkacağım. Bakın şu ucu tutturdum ben. Bu şekilde tutturdum ama buraya ben tekrar geleceğim. Buradan şöyle aşağıya iniyorum. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Bu şekilde aşağıya indim. Şuraya girdim. Buradan birazcık ötesinden tekrar buraya çıktım. Şuraya. Birazcık ötesinden çıkıyoruz hemen. Ya da küçük bir çentik de atabilirsiniz ama ben girip çıkmayı daha çok tercih ediyorum. Şöyle. Burası tuttu. Buradan tekrar yukarıya çıkıyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Tekrar. Ve deminki buraya bu sefer çentik atıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir çentik attım.
Ve buradan tekrar yukarıya çıktım. Tekrar aşağıya indim. Şöyle. Buraya yine şöyle küçük bir girip çıkalım arkadaşlar. Çentik atmak da olur da girip çıkmak bence daha iyi oluyor. Bakın arkadaşlar, şimdi bu tarafa geçiyorum. Buradan aşağıya iniyorum. Ve buraya yine şöyle fermuarı biraz geriyorum. Ve buraya bir çentik atıyorum. Veyahut da girip çıkacağım. Şöyle girdim aşağıya doğru. Ve tekrar buradan yukarıya, biraz ötesinden yukarıya çıktım. Bu şekilde arkadaşlar tekrar bu tarafa geçiyorum. Böyle arkadaşlar bu fermuarı komple dikeceğiz. Böyle komple dikeceğiz fermuarı. Arkadaşlar bakın, cüzdanımı bitirdim. Şöyle rastgele, yani istediğim, belirlediğim yerlere resimler koydum. Şimdi bir kız, mesela bir insan, bir hayvan, bir insan şeklinde böyle bir düzenleme yaptım. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde bu para cüzdanı, içine kredi kartınızı, nüfus cüzdanınızı da rahatlıkla koyabilirsiniz. Yeterince büyük arkadaşlar. Evet, videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.